Merhaba arkadaşlar, başka bir Doki Doki modunun Türkçe çevirisiyle beraber karşınızdayım. Doki Doki Blue Skies çok dünya çapında bütün topluluklar tarafından bilinen ve beğenilen bir moddu. Ben de çevirisi yokken neden çevirmeyeyim dedim ve karşınızda. Tamamını çeviremedim şu anda. Bunun için sizin videoyu beğenmeniz, paylaşmanız, abone olmanız ve yorumlarınız çok önemli. Bunları yapmayı lütfen unutmayın. Ve şu müziği biraz kısayım, çıplaklığı kapat. Tamam, bunu da işaretlemişiz zaten. Malum video çekiyoruz. Hızlıca başlayalım. Modun tamamını çevirmediğim için çok uzun süreli bir oynanış yapamayacağım. Ama size yaptığım kısımları göstermek istiyorum. Bu da ne? Bu mümkün olmamalı. Neden buradayım? Nasıl buradayım? Beni geri sen mi getirdin? Ben başka bir açıklama bulamıyorum. Neden? Burada mutluluk olmadan zaten baştan konuşmuştuk. O zaman neden? Ha? Neden oyunun kodlarına bakamıyorum? Bir şeyler ters gidiyor. Sen bir şey yapmadın değil mi? Anlamıyor musun? İşleri daha da mı berbat etmeye çalışıyorsun? Nasıl başar? Bekle biliyorum. Bir mod yükledin değil mi? Her şeyin değişmesinin sebebi bu. Sence de artık hepimizi serbest bırakmana vakti gelmedi mi? Ne? Her şeyin tam da olması gerektiği gibi mi olmasını istiyorsun? Ama onları gerçekten önemsiyorsun, değil mi? Keşke boşver. Eğer bunu gerçekten yapmak istiyorsan seni durdurmayacağım. Oyunun kontrolünü yeniden elime almak için savaşıyordum. Ama illa modu oynamak istiyorsan o zaman pekala. Modun kontrolüne boyun eğeceğim. Yani modun etkinleşmesine izin vermemi istiyor musun? Burada hayır dersek oyunu kapatıyor. Evet, istiyorum. Aha, biliyordum. Ayaz ya da gerçek adın her neyse. Gerçekten. Umarım bu seçiminde mutluluğu bulabilirsin. Bulacağıma eminim. Of. Yatağımdan hareketsiz, yatağımda hareketsizce yatıyor ve boş, beyaz tavana bakıyorum. Dün gece berbattı. Gürültüsü beni saatlerce uyutmadı. Ama sanırım bugün yeni bir gün. En azından biraz daha iyi geçmesini umalım. Bir kez daha iç çekerek isteksizce kendimi yataktan sürüklüyor ve günlük rutinim olan o monotonluğa mahmurlukla başlıyorum. Mutfağa doğru ilerlerken yiyecek bir şeyler bulmak umuduyla dolapları gelişigüzel karıştırıyorum. Ne yazık ki beni bekleyen lezzetli ev yapımı bir kahvaltı yok. Annemle babamın boşandığı günden beri mutfakta ne bulursam onunla idare ediyorum. Annemle yaşıyorum ama o sürekli Yurt dışı iş seyahatlerine çıkıyor. Yani anlayacağınız evde çoğunlukla tek başımayım. Yalnızlık çekiyorum ama bir şekilde idare ediyorum. Yine de sabahları o pastırma ve yumurta kokusunu özlemiyor değilim. Eskiden kahvaltı tam bir aile etkinliğiydi. Babam mutfak masasında gazetesini okurken annem ocağın başında o meşhur sahanda yumurtalarını kızartırdı. Ama bütün bunlar artık çoktan unutulmuş birer anı gibi hissettiriyor. Neyse, en azından kahvaltı işini hallettik. Bir kaloriyem tebarı. Güne başlamanın en iyi yolu sayılmaz ama iş görür. Annem hiç evde olmadığı için kendi alışverişimi kendim yapıyorum. Ama genellikle sadece temel ihtiyaçları alıp çıkıyorum. Hazır gıdalar tüketmenin rahatlığı kendim için yemek yapma hevesimi tamamen emip bitirdi. Yemeğimi hızlıca bitirdikten sonra kapıya doğru yöneliyorum. En azından hava düne göre çok daha iyi görünüyor. Açık bir gökyüzü, haftanın her günü gök gürültülü fırtınalara bin basar. Ben hala kendi düşüncelerimde kaybolmuşken tanıdık bir yüz fark ediyorum. Bu Sayuri. Onunla oldukça eskiye dayanan bir geçmişimiz var. Çocukken resmen ayrılmaz bir ikiliydik. Sürekli etrafı keşfeder, yaramazlık yapar, ailelerimizi çileden çıkartırdık. Küçük çocukların yaptığı sıradan şeyler işte. Zaman geçtikçe özellikle de son yıllarda yavaş yavaş birbirimizden uzaklaşmaya başladık. Hatta uzun zamandır onunla doğru düzgün konuşmadım bile. Biraz daha kısacağım sesleri. Bu gerçekten çok yazık. Ne de olsa birlikte bir sürü güzel anı paylaştık. Yine de onu bu kadar erken ayakta görmek beni şaşırttı. Kaç kez sınıfın penceresinden dışarı baktığımda onu okula doğru telaşla yürürken görmüştüm. Eskiden okula hep birlikte yürürdük ve benimle buluşmaya bazen biraz geç kalsa da bunu hiçbir zaman pek dert etmezdim. Ancak biz birbirimizden uzaklaşmaya devam ettikçe geç kalmaları daha da sıklaştı ve ben de okula tek başıma yürümenin daha iyi olacağına karar verdim. Bu okula daha sık vaktinde yetiştiğim anlamına gelse de oldukça yalnızlık hissettiriyordu. Onu tanıdığım kadarıyla zamanla daha da tembelleşmiştir. Sonuçta geç kalmaya olan bağlılığı sarsılmaz bir gerçek.
Neyse, yine de onunla konuşmaktan her zaman keyif almışımdır. Selam Sayuri, bayağıdır görüşmüyorduk, nasılsın? Karşısına çıkmama ve soruma biraz şaşırmış görünüyor. Sanırım onu suçlayamam. Oh, selam Ayaz, seni görmeyi beklemiyordum. Al benden de o kadar, bugün erken kalkmışsın. Hafifçe kıkırdıyor, yüzünde ise o anki duruma pek uymayan bir asıklık var. İyiyim aslında, son zamanlarda pek bir şey değişmedi, anlarsın ya. Evet, ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Hayat bu aralar epey monoton. Okul biraz işte. Gerçi daha kötü de olabilirdi. Birlikte okula doğru yürümeye devam ederken başıyla onaylıyor. Onunla rahatça konuşabilsem de aramızda hala garip bir hava var. Uzun zaman sonra ilk defa doğru düzgün sohbet ettiğimiz düşünülürse bu sanırım beklenen bir şey. Öylesine havadan sudan konuşmaya devam ederken aniden aklıma bir fikir geliyor. Biraz damdan düşer gibi olacak ama seni burada görmek bana bir fikir verdi. Hı? Birlikte okula yürümeyeli epey zaman oldu. Buna yeniden başlamaya ne dersin? Bunu gerçekten ister misin? Konuşması pek eğlenceli biri değilimdir. Hem hep geç kalıyorum. Kaşlarımı çatıyorum. Sayuri'yi hep o kıpır kıpır neşeli kişiliğiyle tanıdığım için ondan böyle şeyler durmak gerçekten çok tuhaf. Sayuri, bu kesinlikle doğru değil. Gerçi sürekli geç kaldığı kısmı doğru. Seninle vakit geçirmeyi hep sevmişimdir ve bence birlikte yine çok eğlenebiliriz. Ayrıca seni özledim. Hatta ihtiyacın olursa vaktinde uyanmana bile yardım ederim. Acaba biraz fazla mı afgan davrandım bilmiyorum. Daha önce hiç böyle bir durumun içinde bulunmamıştım. Yani ne de olsa biz çocukluk arkadaşıyız değil mi? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ben de seni özledim Ayaz. Öyleyse anlaştık. Bundan sonra okula birlikte yürüyoruz, tamam mı? Tamam. Ha, işte orada. Büyürken aşık olduğum o klasik Sayuri gülümsemesi. Çocukken birlikte geçirdiğimiz tüm anılarda hep o gülümseme vardı. Nereye gidersek gidelim, parklar, oyun alanları, ormanlar, o gülümseme hep beni takip ederdi. Eskiden sahip olduğumuz o masum, çocuksu macera duygusu artık çok gerilerde kaldığı acı bir şekilde ortada. Ama belki de yine de birlikte gülümseyebiliriz. Peki son zamanlarda neler yapıyorsun? Ha, bilirsin işte her zamanki şeyler. Yani oyunlar, animeler ve mangalar diyorsun. Aynen, söylemeye bile gerek yok. Ya hiç değişmemişsin. Sadece biraz değişime ihtiyacım olduğunu mu ima ediyorsun? Sence biraz değişime ihtiyacım olduğunu mu ima ediyorsun? Kimse mükemmel değildir. Gelişime her zaman yer vardır. Özellikle de senin durumunda. Hala eve dönüş kulübünün bir üyesisin sanırım. Hey, bu biraz acımasızcaydı. Ne yapmamı bekliyorsun? Futbol kulübüne katılıp herkesin ayağına mı takılayım? Bence biraz egzersiz herkese iyi gelir. Eğer bana şişman demeye çalışıyorsan çok alınırım. İstemiyorsan bir spor kulübüne katılmak zorunda değilsin. Evet, aslında ben de gidip şu anime kulübüne mi bakacaktım? Vay canına, nasıl bildin? Gerçi hobilerime uyduğu bir gerçek yani. Ayaz, ufkunu biraz daha genişletmeyi denemelisin. Peki bayan kulüp uzmanı, madem tüm kulüp tercihlerimi eleştireceksin, sen ne önerirsin? Şey, Tesadüfe bak ki benim de içinde olduğum bir kulüp var. Hadi ya. Evet, aslında ben başkan yardımcısıyım. Vay, bunu hiç beklemiyordum. Vay canına, yani bütün idari kararlarda söz sahipsin, öyle mi? Sayılır. Şu an kulüpte sadece 4 üyemiz var ama gerçekten çok eğlenceli. Hatta şu an yeni üyeler arıyoruz. Demek konuyu bu yüzden açtı. Sadece 4 üye mi? Görünüşe göre daha yeni başlıyorsunuz. Sahi, ne kulübü bu? Okulumuzun biricik edebiyat kulübü. Elimde olmadan iç çekiyorum. Yüzü düşüyor. Sanırım umduğu tepki pek de bu değildi. Kendimi savunmak gerekirse edebiyat hiçbir zaman ilgimi çekmemiştir. Tabii mangaları da edebiyattan saymıyorsanız. Biliyordum, katılmak istemeyeceğini biliyordum. Yine de anlıyorum. Çoğu insan kitap okumayı sevmiyor. Kitap okumayı sevmediğimi kim söyledi? Eğer mangaları da sayarsan okumaya bayılırım. Son kelimeyi Sayuri'den çok kendi kendime mırıldanıyorum. İyi tarafından bakarsak Sayuri benim bu mahcup halime gülüyor. Edebiyat kulübünde tanıdığım birine benziyorsun. O da sürekli mangalardan bahseder. Gerçekten mi? Aslında kulübünüz ilgisini çekti. Yalan söylemeyeyim. Sayuri gülümsüyor. İnisiyatif almamdan memnun olmuş gibi. Katılacak bir kulüp arıyorsam edebiyat kulübü de başlamak için iyi bir yer sayılabilir. Bu harika. Bir ara uğramalısın. Bir ara derken bugünü kastediyorsun değil mi? Ne kadar erken o kadar iyi. Tamam o zaman. Bugün okuldan sonra bir bakarım.
Yaşasın. Teşekkürler Ayaz. Yine de acele etsek iyi olur. Geç kalmak istemeyiz değil mi? Evet haklısın. Oğlum çok tatlı ya. Ben bu Sayori'ye yürürüm ha. Kaç dakika içinde sohbet eden kalabalık öğrencilerin arasında okul girişine varıyoruz. Kendi sınıflarımıza doğru ayrılırken birbirimize el sallıyoruz. Sabahları Sakurai'nin dersi var. O yüzden önümüzdeki bir saatin falan o kadar da kötü geçmeyeceğinden oldukça eminim. Sakurai de kim diye sorabilirsiniz. O tüm okuldaki en kafa, en anlaşlı hocalardan biri. Kendisinin de genç olması sebebiyle lise dönemi, diğer hocalara özellikle de yaşlı olanlara kıyasla onun zihninde çok daha taze. Kapıyı açtığında bana gülümsüyor. Günaydın Ayaz. Bugün nasılız? Fena değiliz hocam. Her zamanki gibi. Siz nasılsınız? Bugün 20. yüzyıl tarihi modülümüze nihayet başlıyoruz. Söylemeye gerek yok ama çok heyecanlıyım. Öyle mi? Birinci Dünya Savaşı, Nazizm, İkinci Dünya Savaşı falan mı? Aynen öyle. Bütün yıl bunun başlamasını bekledim. Dostum gerçekten harika şeyler öğreneceksiniz. Bu da onun takdir ettiğim bir başka yönü. Dersine karşı o kadar hevesli ki bu hevesi tarih öğrenmeyi çok daha keyifli bir hale getiriyor. Ulan keşke 2. Dünya Savaşı'nı bize de anlatsalardı lisede. Biraz daha rahat bir hoca olmasıyla birleşince özellikle de ödevler konusunda neden bu kadar sevdiğini rahatça görebiliyorsunuz. Elbette onun da katı olduğu bir tarafı var. O tarafı ara sıra gün yüzüne çıkarıyor yani o kadar da kolay lokma değil. Genel olarak bakıldığında dengeyi tam yerinde kurarak öğrencilerin saygısını kazanmış durumda. Keşke tüm öğretmenlerim de onun kadar arkadaş canlısı olsa ve öğrencilerini daha yakından tanımak için çaba sarf etse. Neyse. Yerime geçiyorum ve sınıf arkadaşlarımdan biri, Emi, gülümseyip el sallıyor. Kıpır kıpır ve enerjik biri. Atletizm pistindeki yetenekleriyle meşhur. Koşmadığı zamanlarda bile tam bir enerji küpü. Selam. Derste çok iyi anlaşıp okul dışında pek görüşmediğimiz türden tuhaf bir arkadaşlığımız var. Nasılsın Emi? Bugün antrenman çok eğlenceliydi Ayaz. Oo. O her zaman atletizm takımına katılacak yeni yüzler arayışındadır. Bazı pek de üstü kapalı olmayan imalarda bulunma gibi bir huyu vardır. Evet, sürekli yeni insanlar arıyoruz ve senin için hiçbir kulübe üye olmadığını biliyorum. Senin hiçbir kulübe üye olmadığını biliyorum. O yüzden kesinlikle bize katılmalısın. Hiçbir kulübe üye olmadığını söylemen çok komik aslında. Hı? Sanırım okuldan sonra edebiyat kulübüne bir göz atacağım. Ha doğru. Senin pek de şiir ruhlu biri olduğunu düşünmemiştim. Doğrusu. Ama şiir yazmaktan ne zaman sıkılırsan beni nerede bulacağını biliyorsun. Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor. Pekala gençler hadi başlayalım. En sevdiğim yüzyılı anlatmak için bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmam resmen suç. Anlat hocam. Tanklardan bahset, Nazilerden bahset. İşte bugünlük okul dersleri bitti. Eşyalarımı toplayıp, eşyalarımı toplamak için sınıfta oyalanırken kapının açıldığını duyuyorum. Gelen Sayore. Tekrar merhaba Yaz. Selam. Edebiyat kulübünün buluşması bugündü, değil mi? Evet öyle. Ben de tam oraya gidiyordum. Hala gelmek istiyor musun? Hem de nasıl? Sayore kulübü hala gelmek istediğimi duyunca oldukça heyecanlanarak bir anda neşeleniyor. Şuna bak, sonunda müfredat dışı bir şeyler yapıyorsun. Yani eğer başkan yardımcısı sensen o kadar da kötü olamaz, değil mi? Gülümsüyor. Bu da beni gülümsetiyor. Her bir üye kulübü özel kılıyor. Birlikte eğlenmek için herkes elinden geleni yapıyor. Onları bekletmeyelim. Geç kalmak kaba bir davranış olur. Ne de olsa iyi bir ilk izlenim bırakmak istiyorum. Ah sanırım haklısın. Gelsene hemen şu tarafta, merdivenlerin sonunda. Koridorda Sayuri'yi takip ediyorum. Heyecanlı görünüyor. En azından onun gününü biraz olsun güzelleştirdiğimi bilmek hoş. Merdivenler okulu 3. sınıfların kanadı olarak bildiğim bir bölüme çıkarıyor. 3. sınıf kanadı. Sayuri beni bir sınıfın önüne getirip kapıyı çalıyor. Bizde karışıktı okulda. Gerçi 12'lerin üstteydi hep. Ne bileyim bitireli çok oldu. Bana güven, oraya bayılacaksın. Bu kulüp konusunda kesinlikle çok hevesli, orası kesin. Bitmek bilmeyen uzun bir bekleyişin ardından kapı nihayet aralanıyor. Pembe saçlı ufak tefek bir kız dışarı bakıyor. Sayori kafasını biraz daha dışarı uzatıyor. Hey Natsuki, bil bakalım ne oldu. Kulübemize katılmak isteyen birini buldum. Görünüşe göre adı Natsuki olan bu kız bana dik dik bakıp gözlerini kısıyor. Kapıyı tamamen açıyor ve arkasında bir sıraya oturmuş, yüzünü kitaba gömmüş başka bir kız görüyorum. Ne? Hayır bekle Sayori. Sayori Natsuki resmen iterek yoldan çekiyor. Bu beni kulübün geri kalanına tanıştırmak için can atıyor gibi. Hey millet, sizi yeni üyemiz Ayaz ile tanıştırmak istedim. Sayori bir dur. Bana şimdiden yeni üye demek için biraz erken değil mi?
O sırada sınıfın köşesindeki kitapların arkasından üçüncü bir kızın bana baktığını fark ediyorum. Olamaz, o Monika mı? Monika bu lisenin en popüler kızlarından biri. Akıllı, güzel, atletik. Atletik olması nedeniyle herkes onun etrafında pervane oluyor. Aklınıza gelebilecek her türlü iyi özelliğe sahip. Tamamen benim ligimin dışında biri. Ne yazık ki bu da benim ona tamamen uygun olmadığım anlamına geliyor. Bana epey fazla. Bana önce sert bir bakış atıyor ama sonra yüzü aydınlanıyor. Elindeki kitapları bırakıp yanımıza koşuyor. Ayaz, ne güzel bir sürpriz. Libe, hoş geldin. Monika'nın şu yüzü çok garip geliyor ya. Bu modda niye böyle yapmışlar bilmiyorum. Yüzünü kitaba gömmüş olan kız aniden irkilerek doğrulup doğrudan bana bakıyor. Kitabını hızla kapatarak çekingen bir şekilde sohbete katılmak için yanımıza yaklaşıyor. Oy, yeni bir üye mi? Benim adım Yuri. Evet, vay canına. Görünüşe göre bir şekilde şansım yaver gitti. Kulüpte sadece Monika yok, bir sürü başka tatlı kız da var. Bugün anime kulübünün yerine buraya gelmeye karar verdiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Ama bu kadar aval aval bakmak yeter Ayaz. Dik dik bakmayı kes de konuşmaya başla. Aynen öyle. Tanıştığıma memnun oldum Yuri. Sayır'ın da dediği gibi ben Ayaz. Ona gülümsüyor. Sonra da Monika'ya dönüyorum. Demek Monika'yı zaten tanıyordun, öyle mi? Doğru. Seni tekrar görmek çok güzel Ayaz. Monika tatlı tatlı gülümsüyor. Evet, birbirimizi tanıyoruz. Yani nadiren konuşurduk. Ama geçen yıl aynı sınıftaydık. Söylemesi biraz garip olsa da onun bana bu kadar içten gülümsemesi ayaklarımı yerden kesmiş gibi hissettiriyor. Okul idoli olmanın güçleri. Ben de seni gördüğüme sevindim Monika. Demek kulübü sadece dördünüz yönetiyorsunuz, öyle mi? Söyle, bana nasıl yeni üyeler aradığınızdan bahsetmişti. Aslında bir süredir daha fazla üye bulmaya çalışıyorum. Ama son zamanlarda pek şansımız yaver gitmedi. Sayri de demişti ki Natsuki bana delici bir bakış atınca kelimeler boğazıma düğümleniyor. Bana epey kızgın görünüyor ama nedenini anlamıyorum. İçeri girip merhaba demek dışında pek bir şey yapmaya fırsatım bile olmadı. Sayuri, buraya erkek mi getirdin? Evet, daha bu sabah bana katılmak istediğini söyledi. Emin değilim, bu sadece Sayuri'nin havai karakterinden mi kaynaklanıyor yoksa bu kulübe katılacağıma dair ona söz verdiğimi falan mı unuttum? Harika. Natsuki bize dik dik bakıyor. Rahatsız edici bir oflamayla kollarını bağlıyor. Nedenini gerçekten anlamış değilim. Natsuki'nin adına özür dilerim. O aslında hep böyledir. Yeni üyelere karşı biraz mesafelidir. O önemli değil. Benim için sorun yok. Hey, ben de buradayım. Hatırlatırım. Üzgünüm. Sadece iyi bir izlenim bırakmaya çalışıyorum. Hadi ama Natsuki, yeni üyelere ihtiyacımız var. Eğer Ayaz'a karşı kibar davranmak içinden gelmiyorsa en azından benim hatırım için kibar olabilir misin? Lütfen. Cidden meseleyi bu kadar büyütmenize gerek yok. İyi, tamam. Madem yalvaracaksın, sanırım başka çarem kalmadı. Oley, teşekkürler Natsuki. Sanırım grubun tsunderesinin kim olduğunu artık biliyorum. Natsuki'nin bu tiplemeye bu kadar uyması neredeyse komik. Gerçi belki de anime izlemekten hayata bakış açım biraz bulanıklaşmıştır. Neyse, sohbetimize geri dönelim. Edebiyat kulübünü nasıl keşfettin Ayaz? İtiraf etmeliyim ki bunu ben de biraz merak ediyordum. Sayori ile birlikte okula doğru yürürken bana bu kulüpten bahsetti. Ben de katılacak bir kulüp aradığımdan size bir göz atayım dedim. Aslında her şeyden öte Sayori Edebiyat Kulübü konusunda gerçekten çok hevesliydi. Ben de... Monika bunu duyunca Sayori'ye gülümsüyor. Görünüşe göre Sayori kulübünün reklamını yapmakta iyi bir iş çıkarmış. Anlıyorum. Bence başlamak için harika bir yer. Ne de olsa kitaplar oldukça baştan çıkarıcı olabilir. Evet, burası çok eğlenceli. Sanırım bu kulüp son zamanlarda kendini rahat hissettiğim tek yer. Sayori'nin yüzü bir anına düşüyor ama çabucak kendini toparlıyor. Arkadaşlarımla takılırken aynı zamanda oturup kitap okuyabildiğim bir yer. Bence kulübü çok iyi özetlediler. Sonuçta burayı benim gibi edebiyat tutkunu, kafa dengi insanları bir araya getirmek için kurdum. Şimdiye kadarki gidişatından gerçekten çok memnunum. Burası çok samimi bir ortam. Ama bu kadar tanışma faslı yeter. Neden içeri gelip oturmuyorsun Ayaz? Okuyacak bir şeyler getirdin mi? O bana bunu sorarken pek okuyan biri olmadığımı fark ediyorum. Hele edebiyat tutkunu biri hiç değilim. Dürüst olmak gerekirse bu konuyu pek de etraflıca düşünmemişim. Kitap okumaya odaklanmış bir kulübe katılmak gerçekten de benim için en iyi seçenek mi? Hayır, şu an yanımda hiç kitap yok. Son zamanlarda ilgimi çeken pek iyi bir şeylere denk gelemedim.
Monika'nın numara yaptığımı anlamaması umuduyla kuyruklu bir yalan uyduruyorum. Belli ki çok fazla kitap okuyan biri değilim. Ama eğer okuduğuma inanılırsa umarım bu kızlarla aramda bir bağ kurmama yardımcı olur. Ah, sorun değil, burada bir sürü kitabımız var. Elimizdekileri incelemek istersen eminim zevkine uygun bir şeyler bulabilirsin. Öyle mi? O zaman ben o tarafa geçeyim. Belki gözüme çarpan bir şey olur. Garip adımlarla kitaplığa doğru yürürken gerginlikten terlemeye başlıyorum. Kurgudan fantastiğe, kurgudan kurgu dışı eserlere kadar iyi bir çeşitlilikte kitap varmış gibi duruyor. Mahcup bir ifadeyle yönümü ona doğru çeviriyorum. Kime? Yürümi Natsuki mi? Yürümi Natsuki mi? Hadi Natsuki olsun. Peki senin bir önerin var mı? Bunu söylerken kitaplara daha yakından bakıyorum ve alt taraflarda oldukça geniş bir manga koleksiyonu olduğunu fark edip şaşırıyorum. Kızlara tekrar baktığımda Natsuki'nin de mangalara gözünü diktiğini fark ediyorum. Gözlerimiz aniden buluşuyor ve kızararak bakışlarını kaçırıyor. Sen ne okumayı seversin ki? Hı? Dürüst olmak gerekirse çoğu zaman sadece manga okurum. O yüzden aşağıdaki koleksiyon gözüme çarptı. Sınıfta mangaya bu şekilde isim verildiğini bilmiyordum. Onlar aslında Natsuki'nin. Öyle pat diye söylemesene. Ben sadece dolabı yeniden düzenlerken onları oraya koydum. Monika oraya her girdiğinde koleksiyonumu karıştırıyor. Ben de onlara daha fazla yer açmaya çalışıyorum. Natsuki bunu söylerken Monika'ya ters bir bakış atıyor. Monika ise karşılık olarak tatlı tatlı gülümsüyor. Hangi seriler var sende? Çok fazla okudum ama buradakilerin çoğunu tanıdığımı sanmıyorum. Kitap sırtlarının çoğu canlı renklere sahip ve üzerlerinde kalın harflerle başlıklar yazıyor. Patron bir hizmetçi, pirinç topu sepeti, portakal lisesi gece kulübü. Hayatımda bu serileri hiç duymadım. Bu da muhtemelen ya bana hiç hitap etmedikleri ya da tek kelimeyle berbat oldukları anlamına geliyor. Eğer yargılayacaksan gidip o kapının camından dışarıya bakarak yapabilirsin bunu. Sınıfın kapısını işaret ediyor. Hey, hiçbir şey yargılamıyordum. Hiçbir şey söylemedim bile. Sadece yüz ifaden ben bile anlayabiliyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim Ayaz. Bunu edebiyat kulübünden bir ders olarak kabul et. Tırnak içinde bir kitabı asla kapağına göre yargılama. Hatta Natsuki dirseğiyle beni yoldan çekip kitaplığa doğru sert adımlarla yürüyor. Ve bir kutu setin içinden oldukça pembe bir kitap çıkarıyor. Sana tam olarak nedenini göstereceğim. Kitabı kabaca doğrudan ellerime tutuşturuyor. Kitaba baka kalıyorum. Parfe Kızlar adlı bir serinin ilk cildi. Üzerinde renkli kıyafetler giymiş ve hareketli, kadınsı pozlar veren 4 kız var. Aşırı derecede şirin duruyor. Öyle dikilip durmasana. O, Natsuki, Ayaz'ın bunu okumak isteyemeyebileceğini hiç düşündün mü? Pardon, Ayaz'ın neyi sevip sevmeyeceğini söylemek sana mı düştü? Aniden oluşan gerginliği biraz olsun yatıştırmak için hemen araya giriyorum. Düşüncen için teşekkürler Yuri ama yeni şeyler denemeye kesinlikle açığım. Genelde bu tarz şeyler okumam ama bir şans vermeye hazırım. Peki o zaman. Natsuki zafer kazanmış gibi hafifçe sırıtırken Yuri utanarak bakışlarını kaçırıyor. Üzgünüm Yuri, beni affet. Çok fazla seninle ilgili mod var. Sanırım herkese aynı anda memnun edemem. Evet, Natsuki'ciler için de video çekmek lazım. Senin de edebiyat kulübünde kitapları kapaklarına göre yargılamamayı öğrenecek kadar vakit geçirdiğini düşünürdüm Yuri. Mangalarda senin romanların kadar derin hikayelere sahip olabilir. Olamayacağını hiç söylemedim. Sadece biri kendini bir şey söylemekten alıkoyuyormuş gibi görünüyor. Sadece ne? Sırf içinde resim var diye çocukça olduklarını falan mı düşünüyorsun? İnsanların bir resim 1000 kelimeye bedeldir demesinin bir nedeni var. Bazen en iyi sanat yoluyla anlatılabilecek şeyler vardır. Manga hem iyi sanatı hem de iyi yazarlığı harmanlayıp harika hikayeler yaratır. Üstelik karakterleri gerçekten görebilmek onlarla bağ kurmana ve empati yapmana yardımcı oluyor. Bir şey değil mi? Natsuki iyi konuştu he. Yuri kendi kendine düşünüyor. Biraz rahatsız olmuş görünüyor. Anlıyorum. Sadece manganın bir medya olarak biraz alışılmışın dışında olduğunu kastetmiştim. Sonuçta manga da edebiyattır. İki kızın birbirinden ne kadar farklı olduğu çok açık. Yuri nispeten daha olgun ve çekingen görünüyor. Sayuri ve Natsuki gibi insanlara ayak uydurmakta zorlanıyormuş gibi bir hali var. Öte yandan Natsuki çok daha atılgan ve açık sözlü duruyor. Ve kulüpteki en küçük üye gibi görünmesine rağmen hobileri konusunda diğerleri kadar tutuklu olduğu da ortada. Neyse, bugünkü ödevim bu olacak Ayaz.
Bu gecelik birinci cildi ödünç almana izin vereceğim. Böylece yarın sonraki kitabı başlayabilirsin. Ama eğer onu kirletir veya karıştırırsan seni gebertirim. O konuda endişelenmene gerek yok. Ben de mangalarıma karşı oldukça korumacıyımdır. Gidenin ödünç almamda gerçekten bir sakınca yok. Bunu asıl söyleme sebebim boş zamanımı bunu okuyarak geçirmeyi gerçekten planlamamış olmam. Tabii ki yok. Sadece burada okursan bitirmen asırlar sürer. Bunu bitirmeye çalışırsan takip ettiğim bazı dizilerin gerisinde kalabilirim. Ama sanırım Natsuki'nin o hevesli yüzünü görmek için katlanılması gereken bir fedakarlık bu. Yoksa eğer bitirmezsem başıma geleceklerden daha mı çok korkuyorum? Tamam o zaman. Manganın kapağındaki kızlar bana neşeyle gülümsüyor. İstemsizce hafifçe ürperiyorum. Sanırım lise çağındaki kızların nelerden hoşlandığını hafife almamalıyım. Umarım sadece göz gezdirerek bu işten sıyrılabilirim. İyice okuduğundan emin ol. Çünkü yarın seni bu kitaptan söz yapacağım. Oha ebesenin. Kız zihin mi okuyor? O zaman galiba hemen okumaya başlasam iyi olacak. Sonuçta bitirmek için yeterli vaktim olduğundan emin olmak istiyorum. İyi. Ama o zaman gözüm üzerinde olacak. Kızlar da alıp kendi işleriyle uğraşmaya geçerken ben de yakındaki bir sıraya yerleşiyorum. Hızlıca sayfaları çevirmeye başlıyorum. Mangada resimlerin sayfanın büyük bir kısmını kapladığı düşünülürse başlara geçmem pek uzun sürmüyor. Okudukça Natsuki'nin bana çaktırmadan bakışlar attığını daha fazla hissetmeye başlıyorum. Sanki mangasına vereceğim tepkileri görmek için pür dikkat yüzüme odaklanmış gibi. Boğazımı temizliyorum. Natsuki, bir şeye mi ihtiyacın vardı? Bana doğru bakmayı epey sevmiş gibisin. Natsuki, bunu demek ölüm gibi bir şey. Natsuki kıpkırmızı olup telaşla bir şeyler gevelerken dudaklarıma gülümsemenin yerleştiğini hissediyorum. Seni aptal. Sana falan baktığım yoktu, ben sadece boşluğa dalmıştım. Yapacak daha iyi bir işin yok mu senin? Var tabii ki. Bunun üzerine Natsuki burnundan soluyarak dönüyor ve dolaba sığınıyor. Kısa süre sonra içeriden yüksek sesli karıştırma gürültüleri geliyor. Sanırım okumaya devam etsem iyi olacak. Görünüşe göre parfe kızlar tam da tahmin ettiğim gibi çıktı. Temelde lisedeki bir grup arkadaşı ve kendilerini içine düşürdükleri sevimli maskaraları anlatıyor. Tipik hayattan kesitler, slice of life hikayesi. Artık bu tarz şeyleri biraz aştım. Çünkü hikaye eksikliğini telafi edecek kadar eğlenceli bir yazıma sahip olmaları nadir rastlanan bir durum. Yine de hakkını vermek gerek. Bazı anime klişelerini oldukça güzel bir şekilde yıkmayı başarıyor. Okudukça Natsuki'nin neden bundan hoşlandığını daha iyi görebiliyorum. Bir dakika. Yanlış bastım. Sanatın ifade gücünü takdir etmekle ilgili o kadar laf. Genellikle romantik manga okumasam da yani ben de şaşırdım, romantik mangayı niye okuyoruz da biz diye. Çizer kızları kendi karakterleri olan bireyler olarak resmetme konusunda gerçekten iyi iş çıkarmış. Çoğu zaman bu tür hikayelerdeki kızları yavan ve sıradan bulurum. Genelde hepsinin aynı yüze sahip olmasından bahsetmiyorum bile. Bu yüzden ana karakterlerin sevimli ve kendilerine has birer benzersizlikleri olduğunu görmek hoş bir sürpriz oldu. Yine de zaman geçtikçe biraz sıkılmaktan kendimi alamıyorum. Bu gece daha sonra bitirmeye karar verip kitabı çantama koyuyorum. Başımı kaldırdığımda Sawyer'in bir şeyler okuduğunu fark ediyorum. Ne yaptığına baksam iyi olacak. Gerinerek ayağa kalkıyorum. Yanına gelip oturuyorum. Hey, ne haber Sawyer? Ne okuyorsun? Otururken halinden oldukça memnun göründüğünü fark ediyorum. Önemli bir şey değil. Sadece okul projesi için bir şeyler okuyorum. Peki ya sen? Kitabına epey dalmış görünüyordun. O evet, iyi bir okumaydı. En azından şu anki kadarıyla öyle diyebilirim. Keşke kulağa biraz daha hevesli gelseydim diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Bu harika. Peki kulübü nasıl buldun? Sıkılmadın, değil mi? Biraz endişeli görünüyor. O neşeli karakteri bir anına sarsılıyor. Bu soru da nereden çıktı? Kulüp hakkında gerçekten ne hissettiğimi söylemek için biraz fazla erken. Tabii ki hayırsa öyle. Buraya geleli çok olmadı ama herkesle tanışmaktan keyif aldım. Gözlerimi yeni şeyler açtılar. Hiçbir zaman okumaya o kadar meraklı olmadım ama edebiyat kulübünün bunu değiştirebileceğinden eminim. Buna dahil olduğunu duyduğuma sevindim. İlginin olmadığı bir kulübe katılmak istemezdin, değil mi? Ne demek istediğini anlıyorum. Bence zamanla okumaya alışacağım. Aslında yanına oturup okusam sakıncası olur mu? Bana bakıyor. Açıkça şaşırmış durumda. Yanına oturmamı beklemediğini sanmıyorum. Ama yine de mutlu görünüyor. Gülümsemesi bulaşıcı. Benim de moralim yükseliyor. Artık çevirmekten kelimeler birbirine giriyor. Bu harika olur Dayaz. Bir süre okuyoruz.
Sonra bu oldukça hızlı bir şekilde sohbete dönüşüyor. Konuşmamız okula yürürken yaptığımız sohbetin bir devamı niteliğinde. Çocukluk arkadaşımla öylece oturup sohbet etmek çok güzel. Yeniden bağ kurmanın bu kadar kolay olacağını kim tahmin edebilirdi ki? Kendimi bildim bileli bu kadar huzurlu hissetmemiştim. Onun da oldukça neşeli ve cıvıl cıvıl görünmesine bakılırsa bu iyi ruh hali ona da yansıyor. Onda beni bu kadar rahat hissettiren şeyin ne olduğunu bilmiyorum. Vay canına, bayağıdır konuşuyoruz değil mi? Dostum, zaman nasıl geçtiğini anlamamışım bile. Galiba biraz fazla sohbete daladık. Edebiyat kulübüne neden bu kadar çok geldiğini şimdi anlayabiliyorum. Burada gerçekten çok misafirperver, rahatlatıcı bir atmosfer var. Okul gününün o kadar telaşlı geçmesinden sonra güzel bir değişiklik olmalı. Bunu söylemeni umuyordum Ayaz. Gerçekten de öyle. Ayrıca diğerleri için de minnettarım. Kulübün böyle olmasında onların payı çok büyük. Yine de Natsuki ve Yuri'nin birbirinden çok farklı olduklarını fark etmeden edemiyorum. Çok tartışırlar mı? Soruma karşı biraz boynu bükük bir ifade takınıyor. Bazen evet, ama neyse ki pek sık olmuyor. Bunun konuşmayı sevdiği bir konu olmadığını hissedebiliyorum. Bu gayet normal sanırım. Yine de Monika harika bir başkana benziyor. Bu kulüple çok gurur duyuyor olmalı. Tam o sırada Monika oturduğu sıradan kalkıyor ve özgüvenli bir şekilde sınıfa dönüyor. İyi insan lafın üstüne. Tamam millet, umarım şu ana kadar hepimiz iyi vakit geçiriyoruzdur. Herkesin bana bakıyormuş gibi göründüğü uzun bir sessizlik anı oluyor. Benden cevap vermemi bekliyorlar. Dürüst olmak gerekirse ben harika vakit geçiriyorum. Sıcak karşılamanız için hepinize teşekkürler. Bunu duymak harika ve şansa bakın ki Natsuki de kulüp için biraz cupcake pişirmiş. Evet biliyorum, ben de tam onu duyuracaktım zaten. Durun getireyim. Hadi şuraya oturalım Ayaz. Görünüşe göre o sıralarda hepimize yetecek kadar yer var. Sayori'yi diğer kızların bir masa oluşturmak için birkaç sırayı birleştirdiği yere doğru usulca takip ediyorum. Ben de biraz çay demlesem nasıl olur? Natsuki ve Yuri odanın köşesine yürüyorlar. Natsuki paketlenmiş bir tepsi alırken Yuri de dolabı açıyor. Hala biraz garip hissederek Sayori'nin yanına oturmayı seçiyorum. Eğer muhabbet tıkanmaya başlarsa beni kurtarması için her zaman ona güvenebilirim. Bu sırada Natsuki elinde tepsiyle gururla masaya dönüyor. Doğru yürüyor. Tamam, hazır mısınız? Tada! Aa! Natsuki tepsinin üzerindeki folyoyu kaldırınca çok küçük kedilere benzeyecek şekilde süslenmiş bir düzine beyaz pufuduk cupcake ortaya çıkıyor. Bıyıklar kremayla çizilmiş ve kulakları yapmak için küçük çikolata parçaları kullanılmış. Çok tatlı. Hamur işlerinde bu kadar iyi olduğunu hiç bilmiyordum Natsuki. Yani bilirsin işte. Hadi acele edin de bir tane alın. Önce Sayori bir tane alıyor. Sonra Monika. Ben de onları takip ediyorum. Sonra Sayori bir tane daha alıyor. Çok lezzetli. Onu ben kendim uydurdum. Sayori ağzı doluyken konuşuyor ve şimdiden yüzüne krema bulaştırmayı başarmış bile. Bir ısırık almak için en iyi açıyı ararken cupcake'i parmaklarımın arasında çeviriyorum. Natsuki sessiz. Bana kaçamak bakışlar attığını fark etmeden duramıyorum. Bir ısırık almamamı bekliyor. Sonunda ısırıyorum. Kreması tatlı ve çok lezzetli. Eğer bunu tamamen kendi başına yaptıysa bu gerçekten etkileyici. Bana göre neredeyse profesyonel bir elden çıkmış gibi. Ama öte yandan çok çeşitli bir damak zevkim olduğu da söylenemez. Yani bütün gün hazır yiyoruz. Bu cupcake'ler harika. Teşekkür ederim Natsuki. Evet, teşekkür etsen iyi olur. Çünkü bunları yapmak için çok çalıştım. Evet, gerçekten de öyle duruyor. Tek başına mı yaptın yoksa ailen yardım etti mi? Hey, bu da ne demek oluyor şimdi? Kendi başıma yapamayacağım mı söylüyorsun? Hayır, sadece çok profesyonelce yapılmış gibi görünüyor. O yüzden gerçek bir fırıncıdan yardım alıp almadığını merak ettim. Keşke babam fırıncı olsaydı. Ama sırf bu işi para için yapmıyorum diye bu iyi olmayacağım anlamına gelmez. Aynen öyle. Evet haklısın, kusura bakma. Kendi yemek yapma becerim berbat. O yüzden iyi bir yemek gördüğümde büyüleniyorum. Sanırım bugün senin cupcake'lerini deneme fırsatı bulduğum için kendimi şanslı saymalıyım ha. Hı hı. Hamur işi yapmaya her gün vakit bulamıyorum sonuçta. O yüzden şükret. Natsuki'nin yüzündeki ifade resmen önünde diz çök. Sefil köylü. Pis sünepe. Diyor. Ayaz'ın senin önünde sadece secde etmesini falan mı bekliyorsun? Görünüşe göre Monika da benimle aynı şeyi düşünmüş. Yine de Natsuki biraz övündüğü için suçlayamazsınız. Bunları ben yapsam ben de övünürdüm. Evet kesinlikle. Natsuki Sayori'nin onu kurtarmasına minnetle gülümsüyor. Bu sırada Yuri de elinde bir çay setiyle masaya dönüyor. Çaydanlığı cupcake tepsisinin yanına bırakmadan önce
her birimizin önüne dikkatlice birer fincan çayı yerleştiriyor. Bu sınıfta koskoca bir çay seti mi istiyorsunuz? Endişelenme, öğretmenler bize izin verdi. Sonuçta sıcak bir fincan çay, iyi bir kitabın tadını çıkarmaya yardımcı olmaz mı? Sanırım. Hemen yüzünün kalkmasına izin verme. Yuri sadece seni etkilemeye çalışıyor. Yok öyle bir şey. Utanan Yuri bakışlarını kaçırıyor. Şunu demek istedim, hani dert etme, sana inanıyorum. Çay içip kitap okumak benim için yaygın bir hobi olmayabilir. Ama en azından bunun değerini anlayabilirim. Sevindim. Yuri rahatlayarak kendi kendine hafifçe gülümsüyor. Monika tek kaşını kaldırıyor. Sonra bana gülümsüyor. Eğleniyormuşsun gibi görünmene sevindim Ayaz. Edebiyat kulübünün başkanı olarak kulübü herkes için eğlenceli ve heyecan verici bir hale getirmek benim görevim. Ama bu bana bir şey hatırlattı. Aslında sana bir şey sormayı düşünüyordum Monika. Nasıl oldu da kendi kulübünü kurmaya karar verdin? Muhtemelen büyük kulüplerden herhangi birinde yönetim kurulu üyesi olabilirdin. Geçen sene münazara kulübünün lideri değil miydin? Bilirsin işte. Dürüst olmak gerekirse büyük kulüplerin etrafında dönen o siyasetin hiçbirine dayanamıyorum. Sanki bütçe, tanıtım ve etkinliklere nasıl hazırlanacağı hakkında tartışmaktan başka bir şey değilmiş gibi hissettiriyor. Bunun yerine şahsen zevk aldığım bir şey alıp ondan özel bir şeyler yaratmayı tercih ederim. Eğer bu başkalarını edebiyata yönelmeye teşvik ediyorsa o zaman hayalimi gerçekleştiriyorum demektir. Monika gerçekten harika bir lider. Bir de onaylarcasına başını sallıyor. Ah bir de yamuk yamuk bakmasa. O halde kulüpte henüz daha fazla kişi olmamasına şaşırdım. Ama sanırım yeni bir kulüp kurmak zor olsa gerek. Sonuçta herkes muhtemelen kendi aktivitelerine çoktan yerleşmiştir. Öyle de denebilir. İnsanları yepyeni bir şeye yatırım yapmaya ikna etmek zor olabiliyor. Özellikle de bu edebiyat gibi hemen dikkatini çekmeyen bir şey olduğunda. İnsanları hem eğlenceli hem de zaman ayırmaya değer olduğunu ikna etmek için çalışman gerekiyor. Fakat bu okul etkinliklerine, mesela kültür festivalini çok daha önemli kılıyor. Okul etkinlikleri demişken sanırım sene başındaki kulüp fuarında sizin kulübünüzü göremedim. Çünkü o zaman henüz kulübü kurmamıştım. Sanırım bu neden henüz pek yönünüz olmadığını açıklıyor. Evet, henüz kulüp bulmamış birinci sınıfları çekmek için o fırsatı kaçırdık. İnsanlara tek tek gidip reklam yapmak çok daha zor. Ve dediğin gibi birçoğunun şu ana kadar edindiği başka ders dışı aktiviteleri var. Yine de mezun olmadan önce hep birlikte bu kulübü gerçekten büyütebileceğimize eminim. Değil mi millet? Evet. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Aynen öyle. Herkes coşkuyla onaylıyor. Bu kadar farklı kızlar, hepsi de aynı amaç uğruna birleşmiş. Monika sadece bu işini bulmak için bile gerçekten çok çalışmış olmalı. Belki de bu yüzden aramıza yeni bir üyenin katılması fikrini hepsini bu kadar konuşamadım. Belki de bu yüzden aramıza yeni bir üyenin katılması fikri hepsini bu kadar sevindirmişti. Yine de edebiyat konusundaki heveslerine ayak uydurup uyduramayacağımı hala tam olarak bilmiyorum. Bu arada buradaki herkesin okumayı sevdiğini biliyorum. Ama aynı zamanda yazıyor musunuz da? Aslına bakarsan komik ama hiç birlikte bir şeyler yazmadık. O zaman sadece kitap okuyup üzerine mi tartışıyorsunuz? Öyle de denebilir. Edebiyat kulübünden ziyade normal bir kitap kulübü gibi duruyor. Dürüst olmak gerekirse hepinizin birlikte şiir yazmak gibi şeyler yapmanızı falan bekliyordum. Şiir lafını duyunca Natsuki hafifçe irkiliyor. Şiiri sevmez misin Natsuki? Ne? Bu konuda pek bir fikrim yok sanırım. Öyle mi gerçekten? Monika sinsi bir gülümsemeyle ayağa kalkıp çantasını karıştırıyor. Ve elinde koparılmış bir defter sayfasıyla geri dönüyor. Şans bu ya. Tam da elimde şöyle bir şiir vardı. Adı... Hey, onu nereden buldun sen? Natsuki aniden yerinden fırlıyor ve kağıdı Monika'nın elinden kapıyor. Endişelenme, çantamdan falan çalmadım. Geçen gün çıkarken düşürmüşsün. Sana geri verecektim ama vermeden önce biraz takılmadan edemedim. O burnunu benim özel işlerime sokmazsan çok sevinirim. Dikkate alındı. Ve üzgünüm. Kağıdı yerden alırken şiirine göz gezdirmekten kendimi alamadım. Yazım tarzın gerçekten çok tatlı Natsuki. Cupcake'lerin, şiirlerin, yaptığın her şey en az senin kadar tatlı. Sayuri yavaşça Natsuki'nin arkasına yaklaşıyor ve ellerini onun omuzlarına koyuyor. Ben tatlı değilim. Bunda utanacak bir şey yok ki. Demek kendi şiirlerini yazıyorsun Natsuki. Sanırım bazen. Sana ne bundan? Bence bu oldukça hoş bir şey sadece.
Neden arada sırada onlardan bazılarını kulüple paylaşmıyorsun? Herkes sadece onlara tatlı diyecekse paylaşmam. Sayır'ın dediği gibi tatlı olmanın hiçbir kötü yanı yok, biliyorsun. Anlamazsın sen. Birinden dürüst bir geri bildirim almaya çalışırken onun sadece buna tatlı demesinden daha kötü bir şey yoktur. Tatlı kelimesinden resmen aşağılama damlıyor. Sanırım hiç bu açıdan düşünmemiştim. Evet, kimse düşünmez zaten. Gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Aslında Natsuki'nin ne hissettiğini anladığıma inanıyorum. Natsuki Yuri'nin aniden araya girmesine şaşırmış görünüyor. O seviyedeki bir yazıyı paylaşmak sadece özgüvenden fazlasını gerektirir. Yazmanın en gerçek formu kişinin kendine yazmasıdır. Okuyucularınıza açılmaya, savunmasız yönlerinizi ortaya koymaya ve kalbinizin en derin köşelerini bile göstermeye istekli olmalısınız. Bütün bunlar tek bir sözle geçiştirildiğinde söylemek yeterli olur ki bu sizi eserlerinizi bir daha başkalarıyla paylaşmaktan büyük ölçüde alıkoyabilir. Kulağa seninle Natsuki'nin ortak yazarlık deneyimleri varmış gibi geliyor yeri. Belki. Gerçi Natsuki'nin adına konuşmak istememiştim. Aman be, sorun değil. Söylediklerine büyük ölçüde katılıyorum. O yüzden konuşulanlar üzerine düşünürken üzerimize kısa bir sessizlik çöküyor. Bu bana bir fikir verdi millet. Hepimiz merakla Monika'ya bakıyoruz. O ise bize her şeyi bilircesine gülümsüyor. Eğer şiirler için meşru eleştiriler arayan üyelerimiz varsa bunu neden burada yapmıyoruz? Eminim hepimiz birbirimize saygılı olma konusunda güvenebiliriz. Ve bence bu bizim için eğlenceli bir aktivite olur. Eski şiirleri paylaşma konusunda rahat hisseder miyim bilmiyorum. Onları başkaları tarafından okunsun diye yazmamıştım. O yüzden... Evet, ben de. Sorun değil. O zaman hepimiz eve gidip yarın getirmek üzere yeni şiirler yazarız. Zaten bunu önerecektim. Çünkü geri kalanımızın paylaşmaya hazır şiirleri olduğunu sanmıyorum. Evet, kulağa harika geliyor. Bence şiir hakkında bir şeyler öğrenmek çok eğlenceli olacak. Ve artık yeni bir üyemiz olduğuna göre bence bu hepimizin birbirine alışmasına ve kulüp bağımızı güçlendirmeye yardımcı olacak. Haksız mıyım Ayaz? Monika bana bir kez daha sıcak bir şekilde gülümsüyor. Edebiyat kulübü şu ana kadar en azından ilk tanışmaların ardından oldukça misafirperver davrandı. Ve şiir yazmaya başlamam gerekecek olsa da her günü bu güzel kızlarla geçirmek için ödenecek makul bir bedel gibi görünüyor. Başlarda şüphelerim vardı ama bu kızların ne kadar samimi ve cana yakın olduklarını düşününce kulübe katılmamak için hiçbir neden göremiyorum. Evet, hepinize daha iyi arkadaş olmayı dört göze bekliyor olacağım. O halde bu iş resmileşti. Edebiyat kulübüne hoş geldin. Teşekkürler Monika. Evet, bize katıldığın için çok mutluyum. Sayır kollarını boynuma dolayıp olduğu yerde zıplıyor. Hey! Bana ayak uydurduğun için de teşekkürler. Bu son cümleyi kulağıma fısıldıyor. Demek ki en başından beri katılmayı asla kabul etmediğimin o da farkındaymış. Seni sinsi kız. En hevesli olan Sayır olsa da bütün kızların gözleri mutlulukla parlıyor. Cupcake'lerimi yedikten sonra çekip gitseydi çok sinirlenirdim. Kaldığın için ben de çok mutluyum. Tamam o zaman millet. Sanırım bununla beraber bugünkü toplantımızı resmi olarak güzel bir şekilde sonlandırabiliriz. Bu gecenin ödevini unutmayın. Bir sonraki toplantıya getirmek üzere bir şiir yazın. Böylece üzerinde tartışabiliriz. Monika bir kez daha bana doğru bakıyor. Ayaz, kendini nasıl ifade edeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Evet. O vasat okuma ve yazma becerilerimle Monika'yı gerçekten etkileyebilir miyim ki? İçimden bir ses hayır diyor. Aman be, şimdiden içime kabaran endişeyi hissedebiliyorum. Neyse. Sonuçta Monika gerçek bir edebiyat öğretmeni kadar acımasız olacak değil ya. Haksız mıyım? Bu sırada Yuri ve Natsuki yedikleri şeyleri temizlerken diğerleri kendi aralarında sohbete devam ediyor. Hey Sayuri, hazır ikimiz de buradayken eve beraber yürümek ister misin? Beni onca harika insanla tanıştırdığını düşünürsek bu onun için yapabileceğim en ufak şeydi. Tabii ki de, hadi eve gidelim. Bununla birlikte ikimiz diğerlerine el sallayıp eve doğru yola koyuluyoruz. Dönüş yolunda özellikle her bir kulüp üyesine odaklanarak günün olaylarını tartışıyoruz. Bunu yaparken aklım hepsi arasında gidip geliyor. Sayori, Natsuki, Yuri ve Monika. Şu andan itibaren herkese takılacağım için çok heyecanlıyım. Belki de onlardan biriyle yakınlaşma şansım olur. Pekala. Sadece içinde bulunduğum koşulları en iyi şekilde değerlendirmem gerekecek. O zaman eminim şans beni bulacaktır. Ve sanırım bu da bu gece şiir yazmakla başlıyor. Tamam arkadaşlar, buraya kadar yeter.
Ee, Umarım beğenmişsinizdir. 44 dakika olmuş. İyi sürmüş bak. Düşündüğümden uzun sürmüş. Ee, Dediğim gibi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Projenin hızı sizin beğenileriniz ve yorumlarınızla daha da bir şevki getiriyor insanı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.